Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle A'dan Z'ye komutan serisinde Theodora'yı konuk ediyor olacağız. Aynı zamanda Theodora'yı maxlıyor olacağız. Bildiğiniz üzere daha önce Hüseyin hesabından Theodora valisini oynamıştık ve sonucunda birinciliğimizi aldık. Komutan bu hale geldi. Hüseyin de benim maxlamamı istiyordu videoda. Hani kuru kuruya bir maxlama videosu olmasını istemediğim için A'dan Z'ye komutan serisine dahil ederek hem maxlayalım hem de üzerine konuşalım, komutanın kullanım alanlarından bahsedelim, becerilerini inceleyelim istedim. Ne yazık ki bu videoda diğer A'dan Z'ye komutan serilerinde olduğu gibi yetenek ağacından bahsedemeyeceğiz çok fazla. 60 level'a atamayacağım çünkü bu hesapta Martel'in arkasında kullanılacak şekilde Theodora organize ediliyor. Zaten birçok hesapta da, garnizon hesapta da Theodora ya Martel'in ya da Zenobia'nın arkasında kullanıldığı için çok fazla sorun olmayacaktır. Ama bu yetenek ağacına değinmemin en temel sebebi de şu: liderlik ağacından dolayı Theodora'nın şehir garnizonu olarak kullanım alanı var. Özellikle çok büyük balinalar, yani çok fazla oyuna para harcayan hesaplar Theodora ve YSS'yi şehir garnizonlarında kullanıyorlar ve bundan faydalanıyorlar. Liderlik ağacında birçok birimi bulundurmaktan dolayı bufflar kazanabileceğiniz yetenekler ve tercihler var. Bu nedenle Theodora şehir garnizonunda kullanılıyor. Ama birçok hesap ve YSS'yi aynı anda işte garnizonunda, city'lerinde kullanabilmek için çok fazla imkana sahip olmadığı için çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şunu da eklemek istiyorum dostlar. Komutanlara yönelik bu çektiğim A'dan Z'ye serisinde bir sonraki video, çektiğim komutanlar da kanalda mevcut zaten. Bir sonraki video hangisi olsun, hangi komutan olsun yorumlarda belirtebilirsiniz ve sizin isteklerinize göre hareket edebiliriz. Yani gelecek videolara siz karar verebilirsiniz. Çünkü en son attığım bu piyade ekipman videosunun altına bir dostumuz dedi ki hani bu videoyu ben çok uzun zamandır bekliyordum, keşke daha önce gelseydi dedi. Eğer bu tarz istediğiniz bir konular varsa hani bunu bekleyip veya işte geldiğinde ya keşke daha erken gelseydi gibi bir duruma girmenize gerek yok. Ben daha önceden birçok abonemizin yaptığı yorumla hani istedikleri şeyi direkt cevap olarak onlara aktaracak ve insanların faydalanmasını sağlayacak şekilde videolaştırdım. Yani aklınıza takılan herhangi bir soru varsa, bir konu varsa bunu yorumlarda paylaş. Sizin adınızı da vererek videoyu çekiyorum zaten. Sorun olmaz benim için. Bir sonraki komutan videosunun da hangisi olması gerektiğine yönelik bir karar anlamında videonun altına yazabilirsiniz. Ben de hani en çok gelen talebe göre hareket eder ve bir sonraki videoyu ona göre revize ederim dostlar. Uzatmadan başlayalım ve Theodora'yı sarı sarı parlatalım. Öncelikle bir becerilerini fullleyelim. Ondan sonra da komutanımızın kullanım alanlarından bahsedelim. Bir yandan becerilerini fulllerken bir yandan da şeyden bahsetmek istiyorum. Hani komutanın kullanım alanlarından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Theodora'nın ilk becerisi bir alan becerisi ve YSG gibi bir alana sahip. Direkt çember şeklindeki bir alana vuruyor. Bu nedenle birçok hesap eğer YSG'yi kasmadıysa ve hesabı yaşlandıysa Theodora valisi geldiğinde Theodora'yı temin edecek kadar Theodora valisini oynayıp ilk becerisini 5 yapıp sonrasında ya Richard'ın arkasında ya Lohar'ın arkasında çoklu barbar keserken kullanıyorlar. YSG ustalık becerisi açılana kadar çember şeklinde bir alana vurmadığı için Theodora'dan bu şekilde faydalanıyorlar dostlar. Siz de eğer YSG'yi kasmadıysanız, bir süvari hesapsınızdır veya piyadesinizdir ve kasmak istememişsinizdir, bay geçmişsinizdir. Yine aynı şekilde hesabınız yaşlandıkça Theodora'yı çoklu barbar kesmek için en azından temin edecek kadar valiye oynayıp sonrasında temin ederek çoklu barbar kesmeye siz de girişebilirsiniz dostlar. Derken geldik uzmanlığı açma noktasına. Şöyle bir tozunu kaldıralım. Asırlardır üstünde duran şeyin ve Theodora'yı özgür bırakalım. Theodora artık olması gerektiği gibi ihtişamıyla karşımızda duruyor dostlar. Becerileriyle başlayalım Theodora'nın. Şimdi dostlar, Theodora'nın ustalık becerisi açıldığında bu gördüğünüz kontrol, yavaşlatma, zehir, bitkinlik, işte yanma etkilerini ve diğer negatifleri üzerinden kaldırma etkisi geliyor. Yani aslında ustalık becerisi bize bu herhangi bir negatif etkiye maruz kalmama imkanını sağlıyor. Yani beceriyi attığımızda bunlar üzerimizden kalkıyor. Aynı zamanda hasarını 300 arttırıyor. Çember şeklindeki bir alana %15 hasar kaybı yaşayarak 5 tane hedefe hasar veriyorsunuz. Yani YSG'nin yaptığının aynısını yapıyor. Aynı zamanda negatif etkileri de kaldırıyor. Gayet güzel bir özellik. Özellikle bu işte yanma etkisi Takeda'dan gelen bir etkidir ve rally'ye karşı işte garnizonun bunu kaldırması aslında çok güzel bir etki. Aynı zamanda işte Tomris çok fazla böyle işte garnizonu beceri hasarı almasına yönelik swarmlarken veya işte rallilerde yıpratan bir komutandır. Bu tarz negatif etkileri
veya işte debuff uygulamak için Ethelfield'la işte swarmlayanlar vesaireler oluyor. Bunların hepsini Theodora becerisini attığında üzerinden kaldırıyor ve herhangi bir şekilde negatif etkiye maruz kalmamasını sağlıyor kıtalarının. Gayet güçlü bir özelliğe sahip. Bu komutan şehir veya müstahkem mevkilerde ikinci becerisinde savunma %10 direkt bonus kazanıyor. Aynı zamanda toplu sefer yapan düşmanlardan gelen hasarı %10 daha az alıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Hem savunmasının artması hem de gelecek olan hasarı %10 azaltması gayet tanki bir özellik ve garnizonu gayet güçlü kılan bir özellik. Bu komutanın en güzel yanlarından bir tanesi de 3. özelliğinde devreye giriyor. Saldırı bonusundan bahsetmiyorum. %10 saldırı bonusu evet fena değil, güzel bir şey ama burada %50 kuvvetin üzerindeyken hasar bonusu kazanmak var %10 ve hasar bonusu dediğimiz şey hem normal saldırıyı hem karşı saldırıyı hem de beceri hasarımızı kasteden bir şey burada. Yani garnizon olduğumuzu da düşünürsek sürekli reinforce geldiği için %50'nin altına düşmeyeceğiz ve %50'nin altına düşmediğimiz için de sürekli olarak bir beceri hasarına %10 bonusumuz olacak. Gayet güzel bir özelliğe sahip. Gelelim 4. özelliğine. %10 ihtimalle tetiklenen bir özellik. Bu Alex'in ikinci becerisi gibi. Alex'in ikinci becerisini daha önce videolarda yapmıştım, Alex ile ilgili vs videoları. Orada gördüğünüz üzere %10 ihtimalle tetiklenen beceriler aslında çok sık tetikleniyor o noktada. Burada %10 ihtimalle garnizonun kıtalarının 3 saniye boyunca hasarını %40 arttırılması, ki hasar bonusunun ne olduğunu az önce açıkladığımıza göre yani burada aslında gayet yüksek bir oran sağlıyor. Ve bu birikebiliyor mu? Bununla ilgili bir şey söylemiyor. Söylemediği için de birikemediğini çıkartıyoruz buradan. Yani %40 hasar bonusu elde ettiğimiz bir özelliği daha var. Ustalık becerisinden de zaten bahsetmiştik. Bu etkileri üzerimizden kaldırmaya yönelik bir imkan sağlıyor. Bir de gelelim Theodora'nın kullanım alanına. Çoklu barbarda kullanıldığından becerilerini yükseltirken bahsetmiştik zaten. Onun dışında normal bir garnizon olarak düşündüğümüzde bütün garnizon komutanlarıyla gayet uyumlu çalışıyor. Ama en çok metada kendine Zenobia'nın arkasında ve Martel'in arkasında yer buluyor. Bu şekilde bir kullanım alanı var. Bayrak savunurken veya birlik kalesi savunurken KVK'larda veya Osiris maçlarında yine garnizon olarak Theodora'yı bolca göreceğiz. Şu an için metada yerini sağlamlaştırmış ve gayet güçlü bir komutan. Onun dışında bahsettiğim üzere daha önceden de balinaların şehrini savunurken karma ordu şehrin içinde olduğu için hepsinin etki alabileceği bir komutan olduğundan dolayı Theodora ve YSS kullanım alanında tercih ediliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa oyuna dair yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.